Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'de Emir Timur'un dini yönünü anlatsanız size hemen şöyle söylüyorlar. Emir Timur'u da evliya yaptılar. Ya ben neden evliya yapayım ki birisini? Evliya yapmak benim elimde bir şey mi? Yani biz birisini evliya yapacaksak anamızı babamızı yapmaya çalışırız. Ya var mı böyle bir şey? Adamın dini yönünü anlatırsın, dini noktalarını anlatırsın. Evliyadır değildir onu Allah Teala bilir. Ona hiç kimse bir şey söyleyemez. Sen sadece yaptıklarını anlatırsın. Emir Timur'u evliya yaptılar diye birine atılıp tutulmaz. Bunu ne için söylüyorlar? Kitabımızda da yazdık. Emir Timur bir gün askerleriyle sokakta giderken askerleri halıları silkeleyen insanlara bağırıp çağırıyorlar. Emir Timur orası neresi diye sorduğunda burası diyorlar Bahaettin Nakşibendi'nin dergahıdır. Bunun üzerine askerlerine önünden geçin, oradaki görevlilere de halıları silkelemeye devam edin diyor. Daha sonra da askerlere ve komutanlara diyor ki orası Şah-ı Nakşibend'in dergahıdır. O halılardan dökülen tozları altınla verseniz değerini vermiş olmazsınız. Altınla değişemezsiniz. O tozlar altından daha kıymetlidir diye ifade ediyor. Bunu neymiş falanca kişi yazmış, bizim hocamız yazmış, falan yazmış. Biz birisinden alıyormuşuz. Kardeşim ben bunun kaynaklarını her şeyi ifade ederim. Bunu yazan İmam-ı Rabbani'dir ve mektubatında yazmıştır. Açıkça ifade etmiştir. Fakat İmam-ı Rabbani de bunu söylerken işittiğime göre demiştir. Bakın gayet bir ilim adamı sözü. İşittiğime göre doğru mudur, değil midir onu bilemem. İşittiğime göre bu böyledir. Yani Nakşibendilere karşı bir muhabbeti vardır. Yine Şah-ı Nakşibend'in Emir Timur öldü, imanı da beraber götürdü şeklinde bir sözü rivayet edilir. Ancak Şah-ı Nakşibend 16 yıl önce vefat ettiği için bu sözü söylemesine imkan yok. Burada da ne olarak düşünebiliriz? Onun postuna oturmuş bir talebesi bu ifadeyi kullanmış olabilir. Bazı hadiseler Allahu alemdir. Ancak burayı bir kenara bırakalım. Sadece burada mı kalıyor Timur'un alimlerle, velilerle, seyyidlerle muhabbeti? Sadece Timur'un tüzekatını okuyun. Ve Timur'un seyyidlere, alimlere nasıl hürmet gösterdiğini, her işimi alimlerle istişare ettim. Seyyidler benim sarayımın süsüydiler. Her meselede onların dualarını aldım. Sözünü okuyun. Keza Timur'un bugün kabrine girenler onu hemen Seyyid Bereke'nin ayak ucunda yattığını görmüyorlar mı? Seyyid Bereke onun en fazla değer verdiği bir alim ve seyyiddi. Kendisini son derece fazla severdi ve bütün seferlerine onun duasıyla giderdi. Kendisini de beni Seyyid Bereke'nin ayak ucuna gömün dedi. Ve onun ayak ucuna gömüldü. Bu Emir Timur'un ilmi yönünü göstermiyor mu? Yine mesela Ebu Bekir Tayabadi devrinin büyük alimlerinden olup Timur Han ona o kadar saygılı davranıyor ki mesela Herat'ı alacağı zaman geliyor Tayabadi ve Timur'a diyor ki buranın halkına zulmetme. Yani kaleye girdiğinde asla halka dokunma, zulmetme. Peki diyor Melik Gıyaseddin'e nasihatlerini neden yapmadın? Ona nasihat etseydin, bizimle çarpışmasaydı, askerimize vurmasaydı. O diyor benim sözümü dinlemedi ve Cenab-ı Hak onu rezil ve rüsva eyledi. Sen sözümü dinlersen yücelirsin, aziz olursun. Şayet dinlemezsen sen de hor ve hakir kalırsın diyor Timur'a gayet açık. Timur o zaman peki diyor ben sözünü dinleyeceğim. Benim halim ne olacak? Cenab-ı Hak benim üzerime kimi gönderecek? Tayabadi Azrail'i gönderecek diyor. Daha sonra Tayabadi, Ebu Bekir Tayabadi yanından ayrılınca Timur gözyaşı döküyor. Herat'ı diyor bilin ki şu anda aldık. Üzerimize de hiç kimse galebe çalamayacak. Ve ben yatağımda ecelimle can vereceğim. Bakın burada bir taraftan sen zulmetme, senin üzerine kimse galip gelemez. Adil ol Ebu Bekir Tayabadi'nin. Ve Timur'un da ben bu sözü dinleyeceğim deyip onun o sözünü değerlendirme hususuna bakalım. Timur Han'ı dinlediği okuduğumuzda
Timur Han'ı değerlendirdiğimizde, kaynakları okuduğumuzda onun en önemli yönünün alimlere, seyyidlere muhabbeti olduğu ve onlarla istişarede bulunduğu ve onları dinlediği anlaşılacaktır. Bir hususa daha değinmek istiyorum. Mesela Emir Timur Osmanlı'ya vurdu. Yıldırım Bayezid'le savaştı. Ve bugün biz Emir Timur'a, yani bir kısım insanlar her sözü söylüyorlar, her hakareti yapıyorlar. Peki Osmanlılar Timur oğullarına nasıl bakıyorlardı? Hadiseye bir de buradan bakalım. Çelebi Mehmet ve 2. Murat Han Şahrut döneminde, evet, araları nispeten soğuktu hadisenin sıcaklığı döneminde, ancak ciddi bir meseleleri olmadı ve yazıştılar. Gelelim Fatih Sultan Mehmet'e. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a otluk belinde ağır bir darbe indirdiği zaman Timur oğullarından Hüseyin Baykarı'ya mektup yazıyor. Aslında ben o mektupta Fatih'in şöyle yazmasını beklerdim. Yakında üzerine geliyorum, hazır ol, senin de işini bitireceğim. Şayet düşman olsa böyle yazar, böyle söyler. Oysa o kadar mutantan ve o kadar güzel, o kadar okşayıcı ve kendisinin cihadını haber veren, bir birlikteliği ifade eden çok hoş bir mektup gönderiyor. 2. Bayezid Han o bölgenin alimlerine son derece yardımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Molla Cami'dir ve 2. Bayezid Han adına kitap yazmıştır. Kendisine bir kaside yazmıştır. Bir tanesi de Alişir Nevai'dir. İlişkiler o kadar güzel cereyan ediyor ki Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e büyük bir darbe indirdiği zaman Mirza Bediüzzaman kendisini ziyarete geliyor. Mirza Bediüzzaman Timur oğullarındandı ve esir bulunuyordu Şah İsmail'in elinde. Şah İsmail kendisinin sokakta ata binmesine bile müsaade etmiyordu. Ona son derece böyle tahakküm ediyor ve kendisini aşağı göstermeye çalışıyordu. Yavuz Sultan Selim Han ise o padişah oğludur dedi. Onu bu şekilde kabul edemem. Onu yarın bir padişah gibi huzuruma getireceksiniz. Ve gerçekten de ertesi gün Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında bir taht daha kurulmuş oluyor. Mirza Bediüzzaman oraya geldiğinde Yavuz Sultan Selim ayağa kalkıyor, istikbal ediyor. O tahta oturuyor, kendisi de tahtına oturuyor ve sohbet ediyorlar. Ve kendisine İstanbul'a gönderdiğinde aylığına 1000 akçe bağlatıyor, fevkalade hürmet gösteriyor. Şimdi keza Kanuni Sultan Süleyman, 3. Murat Han, Özbek hükümdarı Abdullah'la hep iyi ilişkiler içerisinde bulundular. Hep birbirlerini sevdiler. Günümüz devlet adamlarına baktığımızda mesela Başbuğ Türkeş, Timur Han'ı çok iyi öğrenmeliyiz. Ondan bizim ve gençlerimizin alacağı çok dersler vardır dedi. Yine geçen sene Özbekistan'a giden Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey Timur'la ilgili çok güzel ifadelerde bulundu. Ben Emir Timur'un tüzükatının bütün fakültelerimizde derken bilhassa tarih bölümlerinde, edebiyat bölümlerinde, uluslararası ilişkilerde, siyaset bilimlerinde mutlaka ders kitabı olarak okutulmasını isterim. Onu okudukları zaman işte o zaman benim ne demek istediğim, ne söylemek istediğim çok daha iyi anlaşılacaktır. Ondan öğrenilecek çok ibretler ve dersler vardır diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.